Merhaba, ben Şeyma, hoş geldiniz. Burası bizim Suadiye'deki evimiz. Ben girişimciyim, kendime en kolay tanımladığım kelime bu. İkincisi de esnaf. 5 yıl kurumsalda çalıştıktan sonra istifa edip Kadıköy'de bir kafe açtım arkadaşlarımla. O dönemlerde de ilk bebeğime hamileydim, Çınar'a. Ve onun doğumuyla birlikte de hem bir takı markası Görlence'mi kurdum hem de İlo'yu bir bebek giyim markasını kurdum. Dolayısıyla böyle bir girişimcilik serüvenim başlamış oldu. Ardından da ikinci bebeğim dünyaya geldi 1,5 yıl önce. Onun da ismi Nil ve eşim Efe, Çınar ve Nil'le biz bu evde yaşıyoruz hep birlikte. Burası Suadiye'de bir apartman, eski bir binanın en üst katı, 2 katlı 3+1 bir ev burası. Buraya taşınmadan önce Suadiye'ye Erenköy'de oturuyorduk. Benim mağazam da orada. Yani aslında bölge olarak birbirlerine yakınlar. Hani bu bölgeyi seçmemizin temel sebebi ben üniversiteyi de Anadolu yakasında okudum ve çok seviyorum Anadolu yakasını. Bir de bebeklerle gerçekten hani Bağdat Caddesi ve sahil şeridi bebek arabasıyla böyle upuzun çok rahat yürüyebileceğiniz bir alan olduğu için bu bölgeden çok ayrılmak istemedik. Bu eve de çok ev baktık o dönem. Tam böyle pandemi dönemiydi. Bir de eski ev istiyorduk hani çünkü ya benim kafamda bir resim vardı ve hani tamamen böyle eski bir evi hani hiç acımadan böyle yıkıp döküp her şeyi sıfırdan yapma motivasyonumuz olduğu için eski ve böyle ışık alan ve açık alanı olan bir yer bakıyorduk. Hiç de kolay değilmiş. Çok fazla ev baktık. Evi gördük. Yani şu an gördüğünüzden ve birazdan göreceğinizden inanılmaz farklıydı. Çok karanlık görünüyordu, çok bambaşka eşyalar vardı filan. Çıkarken böyle merdivenlerden inerken karar vermiştim aslında. Tamam biz bu evi hani yola getiririz diye. Nasıl bu hale getirdik onu söyleyeyim. Bir sürü şey değiştirdik. Onlardan da bahsediyor olurum ama İdil'le çalıştım Duo Home'dan. İdil bana çok yardımcı oldu. Planları çizdi, fikirler verdi. Ben de zaten böyle çok çalışkan bir kişiliğim olduğu için böyle dosyalar hazırlamıştım. Yani işte aydınlatma dosyası, mobilya dosyası, salon dosyası falan diye böyle bilgisayarımda kocaman bir ev dosyası var. İşte içinde Pinterest fikirleri var. Ve ben genelde bir işe başlarken bu bir marka yani yüzü olsun ya da bir ev ya da herhangi bir odayı değiştirmek olsun. Böyle bir renk paleti ile başlıyorum. Çünkü o bana bir hani çerçeve veriyor ve içinde kendimi daha iyi hissediyorum. Bu evi de öyle başlamıştık. Yani şu renklerde olsun, buralara gidebiliriz ve bu tonlarda çalışabiliriz diye. Böyle gözüme iyi gelen, benim böyle hani görsel dünyamı besleyecek şeyler olsun istedim. Şimdi salondayız. Burası aslında evin en açık alanı. Burada biz mutfak kapalıydı ve mutfak buradaydı. Birazdan göreceğiniz oyun odası mutfaktı. Bütün binada da herkesin mutfağı oraya bakıyor. Burada apartmanlar bitişik nizam. O yüzden böyle ışıklığa bakıyor ve birazcık karanlık. Ben de bir önceki evlerimizde hep mutfağımız küçük olduğu için böyle aydınlık, ferah bir mutfak istiyordum. O yüzden de açık mutfak hani yapalım dedik ve mutfağı normalde oda olan bir yere taşıdık. Mutfağın salona bakan kısmı çok böyle mutfak görünmesin diye orayı böyle çıta yani diğer salonun geri kalan kısmıyla uyumlu olsun diye böyle çıtalarla birleştirdik. Arka tarafını dolap niyetine kullandık. Ne mutfakla salon arasında bir kapı var ne de işte salona girişte bir kapı var. O yüzden de çocukların burada en sevdiği şey yakalamaca oynamak. Yani bunu tahmin etmiyorduk. Etsek yapar mıydım bilmiyorum ama yani çok böyle dümdüz bir alan hissi veriyor kapısızlık buraya. Evin hani düzeni bir televizyona dönük koltuklar falan şeklinde değil, biraz daha böyle parça parça yaşam alanları şeklinde. Köşedeki o işte böyle dinlenme alanı gibi böyle bir bench'in olduğu alanda yine orayı böyle altına bir çekmece yaptık ve depolama alanı olarak kullanıyoruz. Çocuk varsa mümkün olan her yerde bir depolama alanına, bir dolaba, bir çekmeceye ihtiyaç oluyor gerçekten. Bu evde de hani öyle bir şansımız oldu.
Ben çok istiyordum böyle yerden ulaşılabilen bir kütüphane olmasını. Çok da minik bir kütüphane zaten. Ama Nil gün aşırı buradaki bütün kitapları indirip tekrar yerleştirdiği için yine çok iyi bir fikir mi? Şu an emin değilim ama hani görüntü olarak seviyorum böyle camın önünde. Bir de orayı birazcık böyle uzun yaptık. Çocuklar da bazen işte atıyorum kar yağarken ya da işte evimizin önünde böyle camın önünde ağaçlar var falan. Orada oturup böyle kitap okuyoruz, bir şeyler içiyoruz falan. Gerçekten keyifli bir alan oldu o. Ya orta sehpa bizim hani hayatımıza, bizim hayat tarzımıza hiç uygun bir şey değil. Çünkü burada sürekli bir oyuncaklar, çocuklar koşuyor işte yani burada boşuna alan kaplayan bir şey olduğu için hiç kullanmadık. Ama onun yerine bu koltuğu şöyle kenarları olan şekilde yaptırdık ki hani böyle çayımız, kahvemiz ya da misafirimiz geldiğinde sehpa derdimiz olmasın. Direkt burayı kullanalım diye. Buradaki masayı biz özellikle küçük istedik. Çünkü bir önceki masamız böyle dev gibiydi ve hiç kullanılmıyordu. O yüzden mümkün olduğunca mobilyalara yani mobilyalara yer açmak istemedik gerçekten. Böyle bir nefes olsun, bir boşluk olsun istedik evin içinde. O yüzden ufak bir masamız var. Bir de şeyden bahsedeyim. Bar tarafında da burada böyle 3 tane taburemiz var. Burayı ben sabah kahvaltıları burada yaparız. Hani her seferinde masayı kullanmayız gibi hayal etmiştim. Ama çocuklar tabii çok hareketli olduğu için hani orada üçümüz oturup böyle sükunet içinde kahvaltı falan yapamıyoruz. Tam tersi burayı ben tek başıma kullanıyorum. Çünkü çocuklar hep uyuduktan sonra, herkes bütün ev halkı uyuduktan sonra ben çalışmaya inebiliyorum genelde. Böyle herkes yukarıda uyuyunca ben bilgisayarımı alıp buraya geçiyorum ve oranın ışığını açıp orada çalışıyorum. Mutfağa ve buzdolabına yakın olduğu için de özellikle sevdiğim bir yer. Bir de benim salonda galiba en çok sevdiğim yer bu arkada görmüş olduğunuz niş alanı. Ben onu böyle düzenli aralıklarla aksesuarlarını değiştiriyorum. Yani genelde işte Zara Home, H&M Home'dan alıyorum aksesuarları ya da işte Yargıcı'da sevdiğim markalar arasında. Bazen çocukların bir oyuncağı hoşuma gidiyor, ahşap, onu koyuyorum filan. Burası mutfak. Evin çok böyle vakit geçirmeyi sevdiğim bir alanı. Çok mutfak sevmeyen biri olarak bile. Çünkü gerçekten mesela salona bakan kısmına özellikle çok özendik. Mutfağın normalde bu beyaz her yer kullandığımız tezgah ama burayı birazcık böyle dediğim gibi o mutfak görüntüsünden çıkarmak ve salonla daha uyumlu hale getirmek için böyle daha bej gibi bir renk kullandım. Bu tarafta bir kahve köşemiz var. Ben yani bir girişimci ve bir kadın girişimci olarak Türkiye'de bu işin ne kadar zor olduğunu, bir şey tasarlamanın, bir şey üretmenin ya da ürettirmenin ne kadar böyle gerçekten güç bir şey olduğunu bildiğim için hep böyle destek vermeye çalışıyorum. Evde mesela çok fazla farklı markadan seramik bardaklarım var ya da başka dekoratif ürünlerim var. Yani mümkünse eğer Türk bir alternatifi varsa ve yeni bir girişimse onunla gitmeye çalışıyorum. Mesela bar taburelerimizde benim hem arkadaşım hem de işte Maytona'nın sahibi olan Zehra'nın tasarımları. Biz bu eve ilk geldiğimizde burası böyle, bu duvar zaten kapalıydı ve ince uzun bir odaydı. Çok da kullanılmayan böyle eşyaların yığıldığı bir yerdi. Burada bir ağaç vardı, hala var ağaç ama şimdi mevsimsel olarak şu an hiçbir şey yok ama yemyeşildi o zaman. İlk gördüğüm resim bu böyle ağacın önünde oturduğum, pek oturamıyorum gerçi ama yani böyle bir kahve içtiğim, bir gün içinde böyle bir 10 dakika nefes aldığım böyle o halimi görmüştüm. Biz
böyle sade bir seramik tercih ettik Vitra'dan, Retromix serisinden. Ve böyle bej renklerde, beyaz ve bej, hani çok yormayacak. Bu serinin güzel bir yanı var. Farklı şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ben böyle en sadesini seçtim, böyle çizgiler şeklinde. Halı da Vivense'den, yine Vivense'nin özel koleksiyonundan, böyle soyut desenli şeyleri seviyorum ben. Zaten son dönemlerde de oldukça popüler. Onun böyle güzel bir örneği. Yine çok yormadan burayı, böyle siyahlı kremli minik bir halı var, işte avizeyle falan konuşan. Bu yeşil de özellikle benim çok sevdiğim bir yeşil ve bence yeşil çok riskli bir renk. Yani böyle bir ton ileri gidince bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Ama bu yeşili çok seviyorum ben. Evin başka yerlerinde de kullandım zaten. Bu ilk başta bahsettiğim hani renk paleti yapma konusu. Bu yeşil benim renk paletimde vardı bu ev için. İlginç bir şekilde mesela benim evlenirken ilk aldığım şey bu ekmek kızartma makinesi, bu kettle'dır. Daha ortada hiçbir şey yokken ve böyle iddialı bir renk. Ama demek ki böyle yıllar içinde hani bir sürü zevkim değişse de değişmeyen şeyler de varmış. Böyle buraya yaptırmışız gibi cuk oldular. Burayı da özellikle çiftlik tipi tercih ettik. Çünkü güzel duruyor. Yani benim böyle hani bir şeyi tercih ederken ilk beni çeken şey estetiği oluyor. Ve genelde estetik şeyler de işlevsel olmuyor maalesef. O yüzden sonradan böyle seçimlerimi çok sorguluyorum. Ama bu hem gerçekten çok estetik duran bir lavabo hem de çok işlevsel. Kalabalık bir aileyseniz ve böyle sürekli evde bir bulaşık çıkıyorsa falan böyle içine yiyorsunuz ve hiçbir şey görünmüyor. Şimdi oyun odasındayız. Burası işte bahsettiğim eski mutfak alanı. Burayı özellikle camlı yaptırmamızın sebebi, evet, çok estetik görünmesi bir yana, hani çocuklar burada oyun oynarken birbirimizi görüyor olmak da iyi oluyor. Yani biz evi tasarlarken şöyle yaptık. Alt kat yaşam alanı gibi olsun. Yukarısı biraz daha uyuduğumuz alan gibi olsun istedik. O yüzden hani burada bütün oyuncaklar vesaire dursun ve hani hiç böyle uyku odasına çıkmasın gibi planladık. Şu anda da öyle gidiyor işler. Burada minik bir mutfak var. Bu Ikea'nın mutfağı aslında. Biz bununla biraz oynadık. İşte haziranlar taktık, turuncuya boyadık, kulplarını değiştirdik falan. Biraz daha bizim evimizle hani uyan bir hale getirdik. Böyle minik bir dolap var. Bununla genelde montlarını asıyoruz. Asıl eşyaları yukarıda uyku odalarında. Çünkü genelde işte sabah ya da akşam üstlerini değiştirdikleri için orası bizim için daha kullanışlı oluyor. Burada böyle çıkarken, hatta böyle Nil'in en sevdiği şey, böyle birisi hatta ya da dışarı deyince koşa koşa buraya gelip böyle alabildiği için hemen açıp montunu ve şapkasını giymek oluyor. Burada da bunun üstünde benim yine çok sevdiğim bir kadın girişimcinin markası Koala Republic'in böyle rattandan yaptığı bir tavus kuşu var. Yanındaki sepet de yine oradan. Benim çok hani efektif bulduğum evde ve bu odada şu kapı. Aslında bu kapı yukarı çıkan merdivenin altı. Biz onun önüne böyle dolap gibi bir kapı yaptırdık ve orayı depo olarak kullanıyoruz. Yani işte çocukların bisikleti, böyle her evde olan, görmek istemediğiniz ama yaşamak için gerekli olan şeyleri oraya, yani kelimenin tam anlamıyla tıkıyoruz. Benim eşim Aydınlı. Biz bu evi yaptıracağımız zaman birkaç farklı ustadan işte teklif aldık, dosyaları gönderip ve eşimin Aydın'da bir aile dostları var. İşte hem kendisi akademisyen, yani iç mimar, hem de usta. Onun verdiği teklif hem böyle profesyonel durması açısından bizi anladığını hissettik, hem de bütçesel açıdan bizi çok mutlu etti ve dedik ki yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Sonunda bu riski aldık. Zaten aile olarak biz biraz böyle hani risk almaya meyilliyiz. Tamam dedik, sizinle çalışacağız ve şöyle sistem ilerledi. Ustamız geldi İstanbul'a. Bir günde evin ölçülerini aldı. Ben ona dosyaları teslim ettim. Hani bunları istiyorum diye. İşte mimarımız mutfakta vesaire teknik çizilecek şeyleri çizdi. Ve o çalıştı 1-1,5 ay ve bir günde gelip montaj yaptılar. Ve neleri yaptılar derseniz, yani neredeyse evde gördüğünüz bütün ahşap işlerini tek bir kişi yaptı. Bu ara bölmeyi mesela, işte nişin içi,
bank, işte salonda gördüğünüz mutfağın tamamını o yaptı. Yukarıda göreceğiniz işte çocukların odasındaki yatak bizim yatağımız falan gibi. Yani bütün evin ahşap işlerini o yaptı. Bu altta hep böyle komple çekmece yaptırdık. Burada çocukların oyuncakları var. Ben evin çoğu yerinde duvar kağıdı kullandım. Bence böyle minicik bir dokunuş ama çok şey değiştiriyor. Bunu çok eskiden Bauhaus'tan almıştık. Çınar ilk bebekken odasına avizeyi. Halı da Zara Home. Yani böyle hem düz olsun ama çok böyle beyaz olmasın. Çünkü burası sonuçta çocuk oyun odası. Burada sürekli bir şeyler atıştırılıyor falan. Bunu ben yıkıyorum. Hatta şey olmuştu. En başta bahsetmeyi atladım. Ben aynı zamanda Instagram'da ve YouTube'da içerik üretiyorum. O yüzden de böyle takipçilerimden biriyle konuşurken şey demişti bana. Ya bu Zara Home'un halısı sitesinde yıkanmıyor, kuru temizlemeye de verilmiyor diyor. Ne yapacağız filan demişti. Ben o kadar okumam ki öyle şeyleri. O onu dediğinde ben bu halıyı 5 kez yıkamıştım ama hiçbir şey olmuyor. Burası da yatak odası. Yine bahsettiğim ustamız yaptı. Hem yatağımızı, yine burada böyle hazaran detaylar var. Hem de komodinleri o yaptı. Burada böyle açılmıyor gibi görünüyor komodinlerimiz. Onu özellikle yaptık. Yani normalde kulp taktıracaktık ama kurulurken vazgeçtik. Çünkü onun içine ne koysak çocuklar açıp böyle yerlere saçtığı için şu an onun açılabilir bir şey olduğunu bile bilmiyorlar. Böyle biz de yandan tutup açıyoruz ama o zorluğa göğüs geriyoruz yani. Yatakta da böyle yine terakota, işte yeşil gibi renkler kullanmayı seviyorum ben. Odanın geri kalanıyla da uyumlu oluyor. Bunların hepsi Zara Home. Hem bu aslında yatak örtüsü değil ama ben nevresimleri böyle XX large alıyorum ve yatak örtüsü olarak da kullanıyorum. Burada da bir çalışma alanı var. Genelde benim kullandığım bir alan burası. Çünkü ben evden çalışıyorum daha çok. Bu halı da yine Türk bir tasarımcıya ait. Aynı zamanda yani bu halının tasarımcısı Bilge bizim Village'ın da mimarlarından biriydi. Bu da işte The Keep Shop'tan aldığım halı. Bu dolapta bizim diğer evimizden gelen nadir parçalardan biri ve buraya böyle cuk diye oturması bizi çok mutlu etti. Hiçbir daha dolap olayına girmemiş olduk. Karşı duvara geçtiğimiz zaman buraya böyle dev gibi bir işte şifonyer yaptırmak istemedik. Çünkü hani hayat koşullarımız değişiyor. Bu evde ne kadar kalırız ya da böyle hani buraya göre bir şey olsun çok istemedik. Elimizde 2 tane şifonyer vardı. Birisi Nil'in odasından, birisi de eski yatak odamızdan gelen. Oradaki o haziranlı beyaz olan da aralarında en sevdiğim. Onu bu ev için aldık. Onu da Vivense'den almıştım. Tam böyle odayı bütünlüyor. Çünkü oda beyaz ve ahşap olduğu için tam oraya böyle cuk diye oturdu. Çok da güzel eşya alıyor içine. O yüzden onu da çok seviyorum. Dikey gördüğünüz boy aynası da Zara Home ve orada asılı olan işte bu el dokuması gibi görünen şey de Nil'in eski odasından geldi. Bir de biz buraya ilk geldiğimizde bu tavan yani bu gördüğünüz kirişin altındaydı ve ahşaptı ve böyle koyu bir ahşap rengiydi ve çok boğucuydu. Hem çok sıcaktı yazın baktığımız için hem de böyle hiç benim hayal ettiğim o hani ferah beyaz ev havasına uymuyordu. Bizim aslında ilk başta kafamızdaki şeydi onu beyaza boyayalım tavanları. Sonra baktık ki zaten eski bir ev olduğu için yalıtım da kötü, izolasyon da kötü. Ne yapalım dedik. Onu komple iptal ettik, yıktık ve bu kirişleri de görünür kılalım dedik ve boyadık. Hem burada boyadık hem de çocukların uyku odasında boyadık.
Burası da banyomuz. Evin tek banyosu var. Bir de alt katta küçük bir misafir tuvaletimiz var. Biz hep burayı kullanıyoruz. Banyoda genel olarak evinin hiçbirinde olmadığı kadar bir siyah beyazlık hakim. O da benim çok sevdiğim bir şey değil. Yani mutlaka böyle bir ahşap sıcaklığı istiyorum. O yüzden de buradaki dolapları ahşap yaptırdık. Burada böyle minik bir misafirler için alan var. Bir koku balmı var. Zara Home'un bir kokusu var. Hem yine böyle genel olarak banyoda ben amber şişe kullanmayı çok seviyorum. Yine o biraz siyah beyazlığı kırsın diye galiba. Burada da yeni keşfettiğim bir marka var. Dr. Savon'un ürünleri, saç bakım ürünleri. En sevdiğim tarafı bunun kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor olması. Web sitesine girip birkaç soru yanıtlıyorsunuz saçınızla ve ihtiyaçlarınızla ilgili ve sizin ihtiyaçlarınıza özel kişiselleştirilmiş bir kutu geliyor evinize. Ben hem böyle deneyimleştirilmesinden çok etkilendim hem de paketlemesini de çok seviyorum. Banyonun geri kalanıyla çok uyumlu olduğu için. Burada saç serumu ve bakım maskesi var. Duşta da şampuanlı ve kremini kullanıyorum. Bir de böyle temiz içerikli ürünlere merakım olduğu için vegan olması, işte paraben, sülfat vesaire içinde olmaması, bir de hayvanlar üzerinde test edilmemesi beni çok mutlu etti. Zemin için çok uğraştık gerçekten. Çünkü bu böyle küçük küçük petek seramikleri bulmak çok zorluydu ve böyle vazgeçmiştik ve büyüklerine ikna olmuştuk. Ama büyükleri için gittiğimizde yanlış mağazaya gitmişiz aslında ve orada bunları gördük. Böyle direkt fabrikadan falan getirtmiştik. Çok içime siniyor benim bu görüntü. Duvarlarda da metro seramiği biz balık sırtı olarak uygulattık. Yine aynı şekilde banyonun içinde de öyle. Burada da böyle karolajlı aslında ama temizliği kolay olsun diye bantla yaptırdık onu. Ve böyle hemzemin bir banyo istedik ki hani girişi çıkışı kolay olsun. Bir de ben daha modern buluyorum böyle banyoları. Merdivenin çıkışı burası. Ya evin genelinde gördüğünüz bu böyle işte yuvarlak hatlar benim en sevdiğim şeydi eve ilk girdiğimizde. Beni böyle ilk vuran şey bunlardı. Bir de teras. Burası böyle çok sahil evi gibi evin bu kısmı. O yüzden çok seviyorum ben. Burada bu korumalar yoktu. Biz çocuklar olduğu için buraya direkt alçıpandan korumalar yaptık ve böyle yuvarlak gelen böyle kocaman üçlü bir hasır avizenin olduğu böyle bir giriş oldu burası. Biz eve ilk geldiğimizde bu koridor yoktu. Halı vesaire bir şey kullanmadık. Yine aynı mutfaktaki seramikler devam ediyor. Şimdi burayı biz daralttığımız için ve minicik bir koridor olduğu için burada sürgülü kapı tercih ettik. Burası oldukça minik bir oda. Elimizden geldiğince efektif kullanmaya çalıştık. Yine işte yeşil ve bu böyle terakota rengi gibi sıcak tonları tercih ettim. Bu bir ranza aslında. Altta Nil uyuyor, üstte de Çınar uyuyor. Çınar'ın böyle çıktığı merdivenlerin her birini biz çekmece olarak planladık. Buraya işte çocukların eşyalarını koyuyoruz. Buradan böyle Çınar'a çıkış alanı var. Burada ben aynı zamanda YouTube videolarımı çekiyorum. Çünkü ışık geliyor tam pencerenin karşısından. Burada böyle yere oturduğumda arkada da böyle bir niş görüntüsü çok güzel oluyor. Burası yine biraz alçak tavan. O yüzden bunu kısa tuttuk. Bu bizim eski evimizin mutfak avizesiydi. Avize bile denemez, minnacık bir şey. Burada çocukların kitapları var. Ben de çok severek resimli kitap okuyorum. Yani iyi bir resimli kitap okuyucusuyum diyebilirim. Ondan önce hani başka edebiyat türlerine ilgim vardı. Ama çocuklardan sonra aslında böyle çocuk kitaplarının kocaman kocaman meseleleri çok böyle naif ve basite indirgemiş bir şekilde çok böyle sade anlattığını keşfedince resmen çocuk kitaplarının bağımlısı oldum. Burada böyle H&M Home'dan aldığım bir
rattan bir kutu var. Bunun içine dizdim bazılarını. Buraya böyle uyku kitaplarını koyuyorum daha çok. Gece yatmadan okuyacağımız. Aşağıda böyle daha aktivite kitapları falan var. Bu da yine bizim İLO'da oyuncak da yapıyoruz aynı zamanda. Efe makine mühendisi ve işte ilk böyle oyuncak yapalım ahşaptan fikri geldiğinde nasıl yaparız işte bir makine alalım falan diye konuştuk. Sonra Efe dedi ki ya bir dakika ben makinenin kendisini de yapayım. Böyle pandemide bildiğiniz işte makine çizdi, tasarladı, topladı ve biz oyuncak yapan bir makine yaptık. Sonra da işte oyuncak koleksiyonumuz çıktı. Bu da benim sevdiğim bir parça. Hem böyle dekoratif olarak da kullanıyoruz hem de gerçekten oynuyorlar. Bu da yine çok tatlı bir Türk kadın tasarımcısının böyle kabakları boyuyor. Ben bunu böyle Çınar'a benzettiğim için böyle figürler var üstünde. Bu da yine H&M Home'un meşe palamudu şeklindeki bir sepeti. Hem güzel görünüyor hem de içine bayağı bir şeyler alıyor. Bu odadan da yatak odasından terasa çıkılıyor. Burası da aslında koridorun terasa çıkan kısmı. Biz evi tamamını yaptırırken buraya geldiğimizde paramız, zamanımız ve sabrımız bitmişti. O yüzden dedik ki terasa hiç dokunmayalım. Bir süre böyle kalsın. Sonra işte nasıl yaptıracağımızı konuştuk falan. Çok uzun bir süreç oldu. Ben böyle işte pimapen gibi bir şey istemedim ya da açılır kapanır bir şey de istemedim. Burada tamamen böyle hani görsel dünyamı besleyecek bir alan olsun istedim. Çünkü burası bayağı büyük. Hani çocuklarla da vakit geçireceğimizi düşünüyoruz ve dediğim gibi hani evi seçmemizin aslında ana sebeplerinden biriydi. O yüzden burayı böyle sera gibi planladık. Buranın yerini hiç değiştirmedik. Yani biz aldığımızda da böyleydi. Hani ben yaptırsam bunu mu yaptırırdım? Muhtemelen yaptırmazdım ama değiştirmeye değeceğini düşünmedik. O yüzden bunu böyle kullandık. Sadece şöyle bir şey dikkat ettik. Buradaki camlar normal çift katlı camlarken yukarıdaki camlar hani böyle plazaların dışında kullanılan çok ışığı geçirmeyen dışarıdan bakınca camlar olur ya. Burada onu kullandık ki çok çünkü güneş bu taraftan ve bütün gün güneş alıyor. Bir tık kessin diye ama işte zamanla buraya yapmak istediğimiz bir sürü şey var. Yani belki böyle bir L koltuk, belki bu mutfağın yanına böyle buraya bir barbekü alanı gibi bir şey yapıp minik bir masa koymak. Çünkü gayet geniş bir alan. İşte çocukların bisikletleri, skuterleri falan da burada duruyor. Çünkü buraya çıktığınızda onlarla oyalanıyorlar. Evdeki işte bir tane mesela yer yatağımız vardı. Onun üzerine böyle punch'tan bir örtü, buraya yastıklar koyduk. Bu tarafı işte bitkilendirmiştik zaten daha önce. Buraya işte toprak saksılar eski ev sahibinden kalmaydı. Onların içine bitkiler diktik. Buraya gelince de aşağıda Zara Home'un bu hasır sandalyesi vardı. Onun birini buraya çıkardık ve bunu da yine Efe yapmıştı buranın ölçüsünde çıtalar alarak. Buraya da işte minderler koyduk. Böyle bir alan yarattık burada. Bu şeyi çok seviyorum, sandalyeyi, koltuğu daha doğrusu. Bu açılır kapanır. Hem dış mekanda kullanılıyor hem iç mekanda kullanılıyor. Bunu da Vivense'den almıştım. Ve böyle inanılmaz da rahat oturunca. O yüzden çok seviyorum. Bir de böyle büyük de bir formu olduğu için burayı çok güzel doldurdu. Burası da evin giriş alanı. Burada ufak bir misafir tuvaletimiz var. Burayı çok seviyorum çünkü evin geri kalanında böyle sade tonlar falan kullanırken, tasarımsal olarak da çok sade şeyler kullanırken burası minicik bir alan olduğu için burada biraz işte eklektik bir şeyler yapmaya çalıştık. İşte süslü böyle pirinç detaylar, duvar kağıtları böyle biraz daha işte palmiyeler vesaire. Bizim aile olarak içinde mutlu bir şekilde yaşadığımız ve böyle baktıkça bizi mutlu eden detayların olduğu evimizi gezdiniz bugün. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için. Umarım içinde size ilham verecek detaylar bulmuşsunuzdur. Hoşça kalın.